Merhaba. Sanayide en çok zulmü yapan metal enjeksiyon operasyonunda kullanılan piston ve kovanların malzemesi ne olmalı? Sürekli güncel olan bu konuyu gelin beraber değerlendirelim. İlk önce ele almamız gereken konu metal enjeksiyon kovanları ve pistonlarında tasarımın birlikte yapılıyor olması. Kovan malzemesi sıcak iş takım çeliği grubundan seçilmelidir. Molibden ve vanadyum içermesi, krom ve karbonun düşük olması önemlidir. Aynı zamanda mümkünse kobalt ihtiva edebilirse menevişlenme direncini de bir o kadar arttırmış oluruz. Kovan üzerinde oluşabilecek çarpılmaların önüne geçmek için talaşlı imalat tek seferde tamamlanmamalı, malzeme dinlendirilerek sürdürülmelidir. Östenizasyon öncesi gerilim giderme tavlaması yapmak, östenizasyon sıcaklığına kademeli olarak çıkmak çok önemlidir. Kontrollü soğutmadan sonra enjekte edilecek sıvı metalin sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta 3 menevişleme yapılması, kovanın uzun süre çalışmasını sağlayacak ilk faktördür. Sertlik tercihimiz ise sıvı metal sıcaklığının malzemenin menevişlenme diyagramındaki karşılığındaki sertlik olmalıdır. Bu 1.2344 için 46-48 HRC iken 1.2367 için 50-52 HRC'dir. Soğutma kanallarına sahip kovan dizaynlarının kovanın 200 ila 300 santigrat derece arasında stabil çalışmasına olanak tanır. Bu dizaynlar kovanın uygulamaya başlamadan önce ön ısıtılmasını sağlar. Böylece kovan termal şoka uğramadan çatlak oluşturma riskini azaltmış olur. Ayrıca bu kanallarla kovan sürekli soğutularak sıcak aşınma riskini de ortadan kaldırmış oluruz. Her ne tür piston malzemesi kullanılırsa kullanılsın, kovan iç yüzeyinin taşlanması ve derin nitrasyon yapılması önemlidir. Bu, yüzey kalitesini arttırarak sıcak ve soğuk aşınma süresini uzatır. Kovanın soğutulması kadar pistonun soğutulması da önemlidir. Piston miline ve enjeksiyon makinesine ısı transferi yaşanmaması için soğutulma yapılmalıdır. Sert bakı alaşımlarından imal edilen pistonlar ısı transferine katkı sağlarken sürtünme esnasında kovanın iç yüzünde korurlar. Piston çapı büyüdükçe ısı altında piston çapı daha fazla değişime uğrayacaktır. Bakı alaşımlarından üretilen pistonlarda kovan ila piston arasındaki boşluk oda sıcaklığında onda 1,5 ila %5 mertebesinde ayarlanmalıdır. Piston için önerdiğimiz sert bakı alaşımları berilyum ve nikel silis içerikli alaşımlardır. Kupra B2 %2 berilyum içerikli en sert piston malzemesidir. Soğutmanın efektif olduğu pistonlarda en yüksek performansı sergileyendir. Kupra CNB ise universal piston malzemesidir. Her türlü uygulama ve çapta uygundur. Kupra NSS ise sağlam metalin geliştirdiği, fiyat ve kalite performansı en üst düzeyde olan, küçük çaplar için uygun olan piston malzemesidir. Aşınan pistonun çapını büyütmek için şişirilmesi asla önerilmez. Çapı büyütmek yerine revizyon yaparak bir alt çapa işlemek daha uygundur. Şişirme yaparken aşırı yaşlanmayla yumuşayan malzemenin dış yüzeyi ile iç yüzeyi arasında gerilim oluşur. Bu gerilim pistonun çalışma esnasında kılcal çatlaklara maruz kalmasını ve parça kopmasına neden olur. Pistonlar üzerinde yaşanan en başlı deformasyon, kovan ila piston arasına sıvı metal kaçarak yaşanan sarmadır. Bu durum toleransların iyi ayarlanmamasından veya ön ısıtma yapmadan enjeksiyona başlanmasından kaynaklanır. Bu sonuçtan kovan veya piston sorumlu tutulmamalıdır. Eğer piston veya kovanınızda bir sorun yaşıyorsanız, işletme faktörlerinizden başlayarak dizayn, talaşlı imalat, ısıl işlem ve malzeme konularına sırasıyla değinmelisiniz. Diğer çelik ve bakı alaşımları videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek için abone olmayı unutmayın. Yeni bir metalolojide görüşmek dileğiyle.